Videomuza başlamadan önce bu harika dizi hiç bitmemeli diyenler videomuzu beğenmeyi unutmasın, böylece sayımızı bilelim. Mehmet Fetihler Sultanı dizisinde yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, izleyicilerin en çok merak ettiği konuların başında da yeni sezonda hangi karakterlerin diziye katılacağı geliyor. Bildiğiniz üzere sezon finalinde hem Osmanlı cephesinde hem de düşman tarafında birçok önemli karakter hikayesini tamamladı ve diziye veda etti. Özellikle Vlad döneminin kapanmasıyla birlikte artık yepyeni bir döneme giriyoruz. Bu nedenle yapım ekibinin yeni sezon için çok sayıda yeni karakter hazırlığında olduğu konuşuluyor. Özellikle yeni sezonun merkezinde yer alacak ilk büyük karakter hiç şüphesiz Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan olacak. Aslında sezon finalinde verilen sahnelerden de anladığımız üzere artık dizide resmen Uzun Hasan dönemi başlıyor. Ancak Uzun Hasan tek başına hikayeye dahil olmayacak. Çünkü tarihsel olarak baktığımızda Akkoyunlu Devleti oldukça güçlü bir siyasi yapıya sahipti ve Uzun Hasan'ın etrafında bulunan oğulları, komutanları, devlet adamları ve yakın çevresi de olayların önemli parçalarıydı. Bu nedenle yeni sezonda yalnızca Uzun Hasan'ı değil, onun ailesini, sarayını ve en güvendiği komutanlarını da görmeye başlayacağız. Fatih Sultan Mehmed'in karşısına çıkacak bu yeni rakip tıpkı Vlad gibi sezonun merkezinde yer alacak. Hatta Vlad'ın aksine yalnızca bir askeri tehdit değil, aynı zamanda siyasi ve diplomatik anlamda da Osmanlı'yı zorlayacak bir güç olacak. Bu nedenle yeni sezon boyunca Akkoyunlu Sarayı'nda geçen sahnelerin sayısının oldukça fazla olacağını söyleyebiliriz. Özellikle Fatih ile Uzun Hasan arasında yaşanacak psikolojik mücadele ve büyük satranç oyunu dizinin ana hikayesini oluşturacak gibi görünüyor. Ancak yeni sezonun tek düşmanı Uzun Hasan olmayacak. Fatih Sultan Mehmed'i zorlayacak bir diğer büyük cephe ise Venedikliler olacak. Tarihte Osmanlı Devleti'nin en büyük rakiplerinden biri olan Venedik Cumhuriyeti yeni sezonda çok daha aktif bir şekilde hikayeye dahil olacak gibi duruyor. Özellikle ticaret yolları, deniz hakimiyeti ve Avrupa siyaseti üzerinden Osmanlı'ya karşı ciddi hamleler göreceğiz. Bu nedenle yeni sezonda yalnızca Venedikli komutanları değil, Venedik Sarayı'ndan önemli karakterleri de görebiliriz. Hatta gidişata bakılırsa diziye en az 2 güçlü kadın düşman karakterin katılması bekleniyor. Venedik prensesleri, soylu aile üyeleri veya Osmanlı aleyhine çalışan siyasi figürler hikayeye dahil olabilir. Böylece dizide yalnızca savaş sahneleri değil, diplomasi ve entrika tarafı da çok daha güçlü hale gelecektir. Bir diğer önemli konu ise Karamanoğulları olacak. Hatırlarsanız sezon finalinde Karamanoğulları ile ilgili birçok önemli sahne izledik. Bu da aslında yapım ekibinin yeni sezon planlarını açıkça ortaya koyuyordu. Çünkü tarihsel olarak baktığımızda Uzun Hasan ile Osmanlı arasındaki gerilimin önemli sebeplerinden biri de Karaman meselesiydi. Bu nedenle yeni sezonda Karaman tahtında yaşanan mücadeleleri daha yakından izleyeceğiz. Özellikle Pir Ahmet Bey ve İshak Bey gibi isimlerin hikayeye dahil olması sürpriz olmayacaktır. Karaman Beyliği içerisindeki taht mücadeleleri, Osmanlı ile ilişkileri ve Uzun Hasan'ın bu meselede oynayacağı rol yeni sezonun önemli hikayelerinden biri olabilir. Kısacası Karaman meselesi yalnızca birkaç bölümlük bir konu olmayacak ve sezonun genel gidişatını etkileyen önemli olaylardan biri haline gelecektir. İzleyicilerin merak ettiği bir diğer konu ise İskender Bey olacak. Özellikle uzun zamandır dizide görülmesi beklenen Arnavut lider İskender Bey'in hikayeye dahil olup olmayacağı büyük merak konusu. Ancak burada önemli bir detay bulunuyor. Daha önce de birçok kez konuştuğumuz gibi dizide ciddi bir zaman atlaması yaşanması bekleniyor. Eğer bu zaman atlaması düşündüğümüz kadar büyük olursa İskender Bey dönemi doğrudan ekrana taşınmadan geçilebilir. Tıpkı Belgrad kuşatması örneğinde olduğu gibi bazı tarihi olaylar yalnızca diyaloglarla anlatılabilir. Bu nedenle İskender Bey karakterinin dizide yer alma ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil. Ancak şu an için Uzun Hasan hikayesi çok daha ön planda görünüyor. Bu yüzden İskender Bey'in yalnızca adının geçtiği bir dönemde izleyebiliriz. Elbette sezon yaklaşırken yapılacak oyuncu transferleri bu konuda daha net fikir verecektir. Yeni sezonda yalnızca düşman tarafında değil, Osmanlı cephesinde de çok önemli isimler göreceğiz. Çünkü son dönemlerde Zaanos Paşa, Evrenosoğlu Ali Bey ve Şehabettin Paşa gibi önemli karakterlerin vedalarıyla Osmanlı tarafında ciddi boşluklar oluştu. Şu ana kadar bu boşluğu yalnızca Gedik Ahmet Paşa'nın gelişi doldurmaya başladı.
Ancak tek bir karakterin bu kadar büyük bir kadro değişimini karşılaması mümkün görünmüyor. Bu nedenle yeni sezonda Sultan Mehmet'in yanında yer alacak yeni komutanlar ve yeni devlet adamları da hikayeye dahil olacak. Bu isimlerin başında ise Turahanoğlu Ömer Bey geliyor. Tarihte son derece önemli bir Akıncı Bey'i olan Turahanoğlu Ömer Bey'in hikayeye katılması bekleniyor. Kendisi yalnızca başarılı bir komutan değil, aynı zamanda ünlü Turahan Bey'in oğludur. Özellikle Otlukbeli sürecinde yaşadığı olaylar onu tarihimizin en dikkat çekici karakterlerinden biri haline getiriyor. Uzun Hasan'ın kuvvetlerine karşı yapılan mücadele sırasında esir düşmesine rağmen Osmanlı Devleti'ne olan sadakatinden asla vazgeçmemiştir. Hatta esaret altında bile padişahını savunmaya devam ettiği anlatılır. Bu nedenle Turahanoğlu Ömer Bey'in yeni sezonda hikayeye katılması hem Akıncı Teşkilatı'nı güçlendirecek hem de Osmanlı tarafında yeni bir kahraman ortaya çıkaracaktır. Bir diğer önemli isim ise Mihaloğlu Gazi Ali Bey olacaktır. Açıkçası tarihi kaynaklara baktığımızda Mihaloğlu Gazi Ali Bey'in şimdiye kadar dizide gördüğümüz birçok Akıncı Bey'inden daha etkili bir isim olduğunu görüyoruz. Üstelik bazı tarihi rivayetlerde Vlad'ın kellesini alan ve Sultan Mehmet'e sunan kişi olarak da anılır. Bunun yanında Osmanlı Akıncı tarihinin en büyük seferlerinden bazılarında başrol oynayan komutanlardan biridir. Malkoçoğlu Bali Bey, Evrenosoğlu İsa Bey ve diğer önemli akıncılarla birlikte gerçekleştirdiği büyük seferler onu dönemin en önemli askeri figürlerinden biri haline getirmiştir. Bu nedenle yeni sezonda Mihaloğlu Gazi Ali Bey'in hikayeye katılması birçok izleyiciyi heyecanlandıracaktır. Özellikle Osmanlı'nın Balkanlardaki operasyonlarını izlerken böyle güçlü bir akıncı komutanını görmek dizinin askeri tarafını daha da güçlendirecektir. Ayrıca Hoca Sinan Paşa'nın da yeni sezonda olması bekleniyor. Hoca Sinan Paşa'nın babası İstanbul'un ilk kadısı Hızır Bey'dir. Yani dizide izlediğimiz Hızır Çelebi muhtemelen yeni sezonda vefat etmesiyle yerine oğlu Hoca Sinan Paşa dahil olacak. Aynı zamanda Rum Mehmet Paşa'nın yeni sezon hikayesinde yer alması planlansa da kadro bütünlüğüne göre tercih yapılıp yapılmayacağını sonradan göreceğiz. Bunlar haricinde yeni sezonda beklenmedik isimleri belirlenmeyen yan karakterler de dizide yer alacaktır. Son olarak yeni sezonun en önemli karakterlerinden biri de hiç şüphesiz Cem Sultan olacak. Ancak Cem Sultan konusu başlı başına ayrı bir video konusu olacak kadar büyük bir mesele. Bu nedenle Cem Sultan'ın dizideki geleceğini, taht mücadelesini ve ilerleyen dönemlerde yaşanacak olayları bir sonraki analiz videolarımızda çok daha detaylı şekilde konuşacağız. Peki sizce yeni sezonda başka hangi tarihi karakterler diziye katılmalı? Uzun Hasan'ı kim canlandırmalı? İskender Bey mutlaka gösterilmeli mi? Yoksa hikaye doğrudan Akkoyunlu dönemine mi geçmeli? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Mehmet Fetihler Sultanı dizisi hakkında en güncel haberleri ve yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda yeni sezon analizlerinin devam etmesi için videoya bol bol yorum yapmayı da unutmayın. Şimdilik kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.